üzerimde gördüğünüz cepken yeleği nasıl yaptığımı paylaşacağım. Son zamanlarda oldukça modaydı. Aslında benim çocukluğumda da çok fazla giydiğim bir parça. Hemen ben de dikip kullanmak istedim açıkçası. Dilerseniz adımlarına geçelim. Cepkenimi yapmak için böyle kaz ayaklı bir kumaş kullanıyorum. Örme bir kumaş. Öncelikle kalıp çıkarmakla başlayacağım. Bir gömleğimi mankenin üzerine ters bir şekilde giydirdim ve direkt mankenimin üzerinde cepkenin şeklini çiziyorum. Ters giydirmemin sebebi de bu tebeşir aslında yıkanınca çıkıyor ama hani yıkamadan bir daha giyersem diye, dış taraftan görünmesin diye. Ön taraftaki üçgenliği, yakayı, kol oyuntusunu hepsini çiziyorum kendi kafama göre. Şimdi kumaşımı 4 kat bir şekilde önüme serdim. Gömleğimi de 2'ye katlıyorum ve kumaşımın kenarına yerleştiriyorum. Ön taraf için düğme payı bırakmayı unutmayın. Gömleğimdeki çizimi direkt kumaşa aktarıyorum. Böyle pıt 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 noktalar bırakıyorum ve noktalarımı birleştirerek çiziyorum. Üçgenliği direkt kendim kumaşın üzerine geçirdim. Şimdi çizdiğim yerlerden kesiyorum. Orta kısmını da açıyorum. 4 tane ön parçamız oldu. Yine kumaşımı 4'e katladım. Az önce kestiğim parçalardan bir tanesini bunun üzerine yerleştiriyorum. Üçgen kısmını atacağız. Arkası düz olacak. Etrafından çiziyorum. Yaka kısmı biraz daha yukarıda olacak ve yuvarlak olacak. Çizdiğim yerlerden yine kesiyorum. Bu iki parça da arka parçam olacak. Yani her parçadan 2'şer tane kesmiş olacağım. Şimdi ön parçalarıma pens atacağım. Bunun için ön parçalarımı arka parçayla iğneledim. Omuzlarından, yanlarından ve ön ortasını güzelce tutturdum. Ve mankenimin üzerinde penslerimi ayarlıyorum. Burada ben manken kullanıyorum ama kendi üzerinizde de deneyerek yapabilirsiniz. Ben video çekerken kolay oluyor diye manken kullanıyorum. Kol altından başlayıp alt tarafa doğru çıkan böyle L şeklinde bir pens atıyorum. Şimdi bu iğnelediğim yerleri düz dikişle dikeceğim. Burada kumaşı düzgün dikmeye dikkat edin, potluk olmasın. Tabii ki diğer kestiğim parçalarda da pensleri ayarladım. Birebir aynı olmak zorunda bu parçalar. Güzelce ütümü de yaptıktan sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi arka parçamın üzerine ön parçalarımı yerleştirip omuzlarından dikiyorum. Yine düz dikiş kullanacağım. Bu projede hiç overlock makinesi kullanmayacağım. Zaten içi de astarlı olacağı için hiçbir şekilde dikiş görüntüsü olmayacak. Her iki parçamı da omuzlarından birleştirdikten sonra yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum. Ön taraftan başlayıp yakaya dolanıyorum ve kol oyuntularını da dikiyorum. Bu sefer çok güzel bir astarlama yaptım. Gerçekten gurur duyuyorum. Gösterdiğim yerleri diktim. Şimdi köşelere ve yuvarlak kısımlara çıt atacağım. Yani her yerine. Ve ön parçalarımı arka tarafa doğru çıkarıyorum. Ben bunun için ön parçanın ucuna çatal iğne taktım. Ve onu çekerek çıkarıyorum. Döndürmesi daha kolay oluyor.
Askı kısmı biraz ince olduğu için biraz zorlanabilirsiniz, normal. Şimdi ütüyle bastıracağım buraları. Bakın bu şekilde görünüyor. Yan tarafları kapatacağım. Bu şekilde ayırıyorum. Ve yine yüzleri birbirine bakacak şekilde asla döndürmeden yan tarafları birbirlerine iğneliyorum. Dikişler de bir araya gelmesi gerekiyor. Buradan dikeceğim. Bakın üst tarafı da açıyorum, arka tarafı da açıyorum. İkisinin yüzlerini birbirine denkleştiriyorum ve iğneliyorum. Burayı dikerken astar olacak tarafı bir tık açık bırakmanız gerekiyor. Başından ve sonundan dikin ama ortası açık kalsın. Çünkü sonra düzüne çevirmek için bu açıklığı kullanacağız. Bu şekilde görünüyor. Bakın düzüne çevirip ütülediğimde böyle yanları birleştirmiş olduk. Şimdi alt tarafı açıyorum ve bu parçayı içeriye doğru ittiriyorum. Alt kısmı birbirinin üzerine denkleştirip dikiyorum komple. Diktikten sonra yine köşelere çıt atıyorum. Birkaç tane de ortaya attım ben. Ne olur ne olmaz diye. Ve açık bıraktığım yerden, yani yan taraftan düzüne çeviriyorum. Güzelce ütüledikten sonra bu şekilde görünüyor. Bakın her tarafı tertemiz oldu. Şimdi yan tarafta bıraktığım açıklığı da içeriden elimle dikiyorum. Ben iki parçayı da aynı kumaş kullandığım için belli olmuyor olabilir ama iç taraftakine açıklık bıraktım. Şimdi bir kayış yapacağım. Bir dikdörtgen kestim ve bunu ikiye katlayarak kenarından dikiyorum. Orta kısmı yine açık bırakıyorum. Dikişi bir tarafa yaslayarak uç kısımları da üçgen bir şekilde dikiyorum. Yine köşe kısımları kesiyorum ve düzüne çeviriyorum. Güzelce ütüledikten sonra bu şekilde görünüyor. Bunu yeleğimin arkasının ortasına denkleştiriyorum. Dikiş yapmak yerine direkt çıt çıtla birleştireceğim. Hatta çıt çıtı da iki taraflı yapmayacağım. Sadece orayı birleştirmek için çakıyorum. Ön tarafa da 3 tane çıt çıt kullanacağım. Bunları ben Klink Shop'tan aldım. Elde çakabiliyorsunuz içindeki aparatlar sayesinde. Önce kapak parçaları çakıyorum. Çıt çıtların linkini açıklamalar kısmına eklerim. Şimdi de alt parçaları çakıyorum. Ve bu şekilde görünüyor. Ve böylece cepken yeleğim bitmiş oldu. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.